Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 puan üzerinden değerlendirebileceğiniz iki adaylı bir veriyi nasıl grafikleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere giriyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verileri alıyorum, kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak şuraya geliyorum, Ctrl D diyorum ve şunu 100 yapıyorum. Sonra Ctrl R diyorum. Bunlar benim grafiğimin şuradaki boşluklarını ifade ediyor. Bunların hepsini seçiyorum. Ekleye geliyorum. Ve buradan şu grafiğimi seçiyorum. Daha sonra şimdilik ilk olarak şunu seçiyorum. Sağ klik, ekseni biçimlendir. Şurayı otomatikten kurtaracağım. Şuna 0 diyeceğim. Sıfırla diyorum burada. Şunu da otomatikten kurtaracağım. Bunda 1 diyorum. Şu şekilde yaptıktan sonra şunların hepsini kaldıracağım. Hiçbir şey bırakmayacağım. Hatta şöyle yapalım. Şuraya gelelim. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Daha sonra grafiğimin dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Grafiğimi tekrar seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Şurayı da %100 yapacağım. Üst üste getireceğim şu şekilde. Şimdi burada gördüğümüz alan şu %100 kısmı. Ama ben şuradaki değerlerin öne gelmesini istiyorum. Bunun için de grafiğimi seçiyorum. Şuradan veri seçten şunların yerini değiştireceğim. Şu şekilde bakın öne geldi. Tamam diyorum. Bu şekilde olmasını istiyorum. Şimdi ekleye geliyorum. Buradan simgelerden kişileri seçeceğim şuradan. Şunu. Buradan da şunu seçeceğim. Ve şuradan da ekle diyerek şuraya şeklimin gelmesini sağlayacağım. Şimdi şeklimizi grafiğimizin boyutunda yapmak için şöyle yapacağım. Şunu şuraya çekiyorum ve grafiğimizin önünde tutarak grafiğimizin boyutunda şeklimi büyüteceğim. Evet, bu şöyle sağdan da büyütelim şu şekilde. Sağdan ve soldan şöyle ayarlayalım. 0'a 0 olmadı. Evet, alttan oldu. Biraz da yukarıdan hafiften çektirdim mi? Tamamdır. Şimdi tekrar bunu kenara alıyorum. Buradan kırıptan şunu şeklimin 0 olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle boşluğa tıklıyorum ve kırpmış oluyorum. Şimdi bunu sağ tarafa alıyorum çünkü bundan bir tane daha yapacağız. Öncelikle grafiği biçimlendir diyorum. Buradan dolguya dolgu yok diyorum. Çizgisini düz çizgi yapıyorum ve buradan daha önce ben mavi seçmiştim. Şimdi farklı bir renk olsun. Koyu yeşil olsun. Sağ tarafa bunu kopyalayacağım. Ctrl C, Ctrl V. İçini de dolgusunu da şöyle yapacağım. Şöyle açık yeşil yapalım. Biraz daha açık olabilir. Evet, bu iyidir. Bunların ikisini seçiyorum tekrardan. Ctrl C, şuraya Ctrl V diyorum. Ve bunun çizgisini başka bir renk yapacağım. Bu sefer de şu olsun.
Şunda dolgu rengi. Sadece bunu seçeceğim. Dolgu rengi de şöyle olsun. Daha önce ben bunu seçmiş miydim? Yok, kırmızı seçmişim. Tamam. Şimdi bunu alıyorum, şu boşu. Ctrl C diyorum. Şuradaki turuncu alanı çift tıklayıp seçip Ctrl V. Doluyu seçiyorum. Ctrl C. Şu maviyi seçiyorum. Çift tıklayıp Ctrl V. Aynı şekilde şu da boşu seçiyorum. Şu turuncu alanı seçeceğim. Şunda da şu doluyu seçip koyu mavi üzerine bunu ekleyeceğim. Şimdi şunları ayarlamamız kalıyor. Bunları şöyle ayarlayacağız. Şuradan dolguya geliyorum ve şununla yığınla ve ölçekle diye şunu seçiyorum. Bakın eşitlendi. Aynı şekilde bunu tıklıyorum. Bunu da seçiyorum ve burası eşitlendi. Sol tarafa doğru şöyle şunları silebilirim. Sol tarafa şöyle geliyorum. Şunları beyaz yapalım artık. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada birden 100'e kadar diyorum. Parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir 1 eksi şuradaki değer. Yani kalan miktarı görmem gerekiyor şurada. %100'den kalan miktarı. Grafiğime geliyorum. Şuradan eksenler diyorum. Veri etiketleri diyorum. Şuradan şu eksenleri siliyorum. Şunları. Şunlar kalacak. Bunları kalın yapıp büyütüyorum. Şuradaki etiketleri siliyorum. %100'leri. Şunlar kalacak. Bunları da veri etiketlerini biçimlendir. Ortala diyeceğim. Yani şuraya gelsin. Şu değerlerin ortasına gelsin. Ve bunu da kalın yapıp büyüteceğim. Rengini ben bu şekilde bırakacağım. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Grafiğimi de biraz şöyle büyüteyim. Şuraya geliyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.